Orhan Gencebay'ı gaza getirip tetikçi yapan, Ferdi Tayfur'u suça bulaştıran, kanlı nigardan aralar atan o İstinyeli deli Eşref, en sevdiğim filmler para almadığım filmlerdir demişti. İyi de neden? Nasıl olur da hayatını kötülük yaparak para kazanan karakterlere adayan bir adam, gerçek hayatta iyi kalpli olmanın simgesi haline gelir? Ya da daha şaşırtıcısı, akıllı olduğunu iddia eden bir adam, neden tam 7 yılını bir akıl hastanesinde geçirir? Sonra da bir gün bir masada oturup yanındaki eski bir dostuyla şakalaşırken tam o sırada, o neşenin ortasında her şey bir anda durur. Yani Yeşilçam'ın bir çınarı da oracıkta devrilir. Kimin düğünüydü ve neden böyle son buldu? Bu video Sümer Tülmaç'ın anısını yaşatmak için onun doğumundan ölümüne kadar yaşadığı sanat ve özel hayatının kısa bir belgeselidir. İyi seyirler. Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Var mı bana yan bakana? Sümer Tilmaç 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da Sıtkı Kazım Sümer Tilmaç adıyla dünyaya geldi. Babası Giritli, annesi ise Türkmenistan göçmeni bir memurdu. Çocukluğu memur hayatının o mütevazi ama disiplinli atmosferinde Antalya sokaklarında geçti. Aslında sahneye daha doğmadan annesinin karnındayken çıkmıştı. Annesi o zamanlar amatör tiyatro yapıyordu. Sanata olan bu genetik merakı onu 16 yaşında Antalya Halk Evleri'nde sahneyle tanıştırdı. Ardından İstanbul'un yolunu tuttu ve 1968 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan diplomalı bir oyuncu olarak mezun oldu. Tiyatroda Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi ünlü isimlerin rahdesinden geçti, onlardan sadece rol yapmayı değil, adamlığı da öğrendi. Kariyeri boyunca 60'tan fazla tiyatro oyununda, 210'dan fazla filmde rol aldı. Ama biz en çok onu o gür naralarıyla tanıdık. Ben de onu arıyorum bey baba. Astım gitti, kestim gitti, biçtim gitti. Diyen İstinyeli deli Eşref'ti o. Küçük Emrah'ı hayatı zindan eden, Ferdi Tayfur'un sevdiği kızı elinden alan o kötü adamdı. Peki bu sert görünüşünün ardındaki adam aslında kimdi? 1970'li yıllarda bir film çekimi için Anadolu'nun bağrındayken yapımcı paraları alıp kaçınca koca ekip 5 parasız ortada kalmıştı. Sümer Tilmaç ve arkadaşları tam 2 gün boyunca aç yattılar, kahvelerde sabahladılar ama artistiz diyerek kimseden bir lokma ekmek isteyemediler. İşte o gurur onun hayat felsefesiydi. Kariyeri boyunca birçok filmde hatır için, dostluk için para almadan oynadı. Hakkını yediler, sustu. Oyunculuk para işi değil, emek işidir diyerek yoluna devam etti. Söylenenlere göre Sümer Tilmaç tam 7 yılını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçirdi. Kafayı mı sıyırdı diye soranlara ne alakası var? Ustam Münir Özkul da orayı ziyaret ederdi, ben de oradaki o saf dünyayı gözlemledim diyerek cevap verirdi. Orada gördüğü bir gerçek vardı. Kadınlar yüzünden kafayı yiyen çok erkek gördüm ama erkek yüzünden oraya düşen bir kadın görmedim diyerek kendine has o mizahi diliyle toplumsal bir tespiti de araya sıkıştırıverirdi. Bunu beyan ettiği sırada 20 yıllık eşi Müge Tilmaç'tan yeni boşanmıştı. Yeşilçam'ın bu dik duruşlu çınarı hayatını dostluklar ve vefa üzerine kurdu. Eğer siz de bugün unutulmaya yüz tutan o gerçek sanatçı onuruna ve vefaya değer veriyorsanız abone olarak bu yolculukta bize eşlik etmek için aramıza katılın. Hayatındaki en büyük dönüm noktası ise kuşkusuz Süper Baba dizisindeki Nihat karakteriydi. Ama biliyor musunuz, az kalsın o rolde oynamayacaktı. Şevket Altuğ önce başka biri oynasın demiş, ancak Sümer Tilmaç'ın bir sahnelik performansını görünce "Kusura bakma, ben senden böyle bir şey beklemiyordum" diyerek elini sıkmıştı. Maça çıkmadan önce kendin söylemedin mi oğlum? Bu maçta da gol yersem gerizekalının tekiyim diye ha? Öylesin lan. O günden sonra Nihat ve Fiko, Türk televizyon tarihinin en gerçek kan kardeşleri oldular. Hatta o meşhur kahve sahnelerinin geçtiği Çengelköy'deki o mekan bugün hala onun anısıyla dolup taşıyor. Ancak her pırıltılı yolun, her pırıltılı dünyanın bir de keşkesi vardır. Sümer Tilmaç'ın en büyük pişmanlığı Süper Baba bittikten sonra gelen Baba Evi dizisindeki rolü reddetmesiydi. Sırf Şevket Altuğ Süper Baba'ya benzeyen bir iş yapma dediği için kabul etmemiş, sonrasında ise yanlış yaptım, tuhaf işlerde oynadım diye itiraf etmişti. Yıllar da ona pek acımadı, kalbi ve akciğeri yorulmaya başlamıştı.
Ocak 2015'te hastaneye kaldırıldığında o meşhur "bir şeyler bozulunca kolay kolay düzelmiyor" sözünü söylemişti. Ama o ölümü bile sahnede karşılamak ister gibiydi. 12 Haziran 2015 gecesi yakın dostu Sedat Peker'in düğününde masada Mesut Yar'la sohbet ederken aniden fenalaştı. Doktorların 1,5 saati aşan çabası onu geri getirmeye yetmedi. Kızı Hande'nin dediği gibi istediği gibi yaşadı, istediği gibi ayakta öldü. Vefat haberini alan Sedat Peker düğünde müziği kapatarak kısa bir süre sonra da hemen hastaneye giderek taziyede bulunmuştu. Yeşilçam'ın o gök gürültülü sesi, pamuk yürekli dev adamı, ardından 200'den fazla film ve milyonların kalbinde nihat olarak bıraktığı o sıcak gülümsemeyi bırakıp gitti. O sadece bir oyuncu değil, para biriktirmeyi değil, dost biriktirmeyi seçen son İstanbul beyefendilerinden biriydi. İyi ki geçtin bu dünyadan Sümer Tilmaç. Senin gibi iyi kalpli kötülere bu dünyanın her zaman ihtiyacı olacak. Sümer Tilmaç'la ilgili bildiklerinizi, anılarınızı, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Sonraki hikayeye kadar esen kalın.